Sabah kalkıyorsun, çalışıyorsun, yoruluyorsun ama ay sonunda yine sıfır. Peki bir soru sorayım. Sorun gerçekten sen misin yoksa oyunun kuralları mı böyle yazıldı? Bugün şunu konuşacağız. Sistem neden çoğu insanı fakir bırakacak şekilde kuruldu? Ve hayır, bu bir komple teorisi, komple videosu değil. Bu bir para, güç ve matematik videosu. Dünya nüfusunun %1'i servetin %45'ine sahip. En alttaki %50, yani en fakir %50 ise toplam servetin %2'sine bile sahip değildir. Yani böyle çok büyük bir gelir eşitsizliği var. Bu doğal mı yoksa tasarlanmış mı? Eğer sistem adil olsaydı çok çalışan zengin olurdu, çok okuyan rahat ederdi, borçlanan değil biriktiren kazanırdı. Ama öyle değil. Okulda bize ne öğretildi? Para nasıl çalışır öğretildi mi? Hayır. Vergi nasıl işler öğretildi mi? Hayır. Enflasyon seni nasıl soyar öğretildi mi? Bu da hayır. Ama şunlar öğretildi. Zil çalınca otur, zil çalınca kalk, sorgulama, not al, sessiz ol. Okullar girişimci değil, itaatkar çalışanlar üretmek için kuruldu. Sisteme uygun birey. Çünkü sisteme ihtiyacı olan şey hayal kuran değil, risk alan değil, maaş bekleyen insanlar. Maaşlı çalışmak kötü mü? Elbette hayır. Ama tek gelir kaynağın buysa işte sıkıntı burada başlıyor. Çünkü maaş enflasyona yenilir. Maaş vergiden kaçamaz. Maaş seni zengin etmez, sadece hayatta tutar. Sistem sana şunu fısıldar. Aman işini kaybetme. Korku başlar. Kredin var, faturan var, borcun var ve korkan insan risk alamaz. Ev almak için ne yapıyorsun? 10 yıllık kredi. Ya da işte evim sistemlerinde belki 20 yıllık borçlanıyorsun. Araba almak için kredi çekiyorsun. Telefon almak için taksit yapıyorsun. Borç ne yapar biliyor musun? Zamanlı ipotek altına alır. Geleceğini bankaya bağlar. Artık sen çalışmazsın, senin yerine borcun çalışır. Ve sistem şunu sever. Borçlu ama umutsuz olmayan insan. Ve borcu olan adam risk alamaz. Ama her yıl fakirleşiyorsun. Nasıl? Enflasyonla. Para basılıyor, bu şekilde para değersizleştiriliyor, senin emeğin çalınıyor. Biriktirdiğin para yatırımda değilse sistem içinde eriyor. Peki zengin ne yapar? Varlık alır. Fakir ne yapar? Nakit tutar. Ve sistem bunu bilerek böyle kurar. Reklamlar sana ne der? Bunu alamazsan eksiksin. Sistem kazandığını harcatır. Harcadığını borçlandırır. Borçlandığını da çalıştırır. İşte lüks araba videoları, şatafatlı hayatlar. Bak onlar ne yapıyor, sen niye yapamıyorsun? Bu şekilde işler. Ama kimse sana şunu söylemez. O hayatlar borçla kuruluyor. Zenginler maaşla değil varlıkla yaşar. Vergiyi maaştan değil sistemden düşer. Borcu yük olarak değil kaldıraç olarak kullanır. Aynı sistem ama iki farklı kurallar kitabı. Biri çalışan için, birisi varlık sahibi olanlar için. Sistem seni fakir tutmak ister. Sistem senin uyanmanı istemez. Ama çıkış sihirli değil aslında. Finansal okuryazarlık, birden fazla gelir, tüketim yerine birikim, zaman satmak yerine değer üretmek. Aslında şifreler bunlar. Bu kolay mı? Hayır. Ama mümkün mü? Tabii ki evet. Bu video sana sistemi suçla demek için değil. Bu video şunu demek için, oyunun farkına var. Çünkü oyunu bilmeyenler kaybedecek. Oyunu bilenler ise kazanacak. Asıl soru şu, sen hangi tarafta olacaksın? Oyunu bilmeyen mi yoksa sistemi çözen mi? Bu tarz içerikleri seviyorsan beğenip abone olmayı unutma. Bildirimleri de aç ki bundan sonraki videolarımda hızlıca karşıya düşeyim. Beraber üzerinde konuşalım. Aklına gelen farklı bir şey varsa ya da işte bu konuda farklı bir düşüncen varsa mutlaka yorumlara yaz. Karşılıklı konuşalım, muhabbet edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.